Hola, hola, hola değerli izleyiciler, sevgili takipçilerim. Hepiniz ilk videoma ve Güney Amerika'nın incisi Şili'ye hoş geldiniz. Hepinize kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Şu an Şili'nin başkenti Santiago'da bulunan La Moneda Meydanı'nın avlusundayız. Başka bir deyişle burası Devlet Başkanlığı Sarayı'dır. Bilindiği üzere Şili dünyanın diğer ucunda bulunan çok tatlı bir ülke. Fakat hem ülkemize hem de diğer Latin Amerika ülkelerine bile gayet uzakta bir ülke. Peki ben buraya nasıl geldim? İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'yla beraber yaklaşık 14 saat süren bir yolculukla Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya vardım. Orada 8 saatlik bir beklemenin ardından LATAM Hava Yolları ile beraber yaklaşık 6 saat süren bir yolculukla Santiago, Şili'deki Arturo Benitez havaalanına vardım. Toplamda yolculuğum 30-32 saat sürdü tüm beklemelerle beraber. Şili'ye gelmeden önce bir takım evrakları doldurmanız ve yanınızda bulundurmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunlar her ülkenin istediği gibi başta dönüş bileti, burada konaklayacağınız ilk günlerin listesi, Covid aşılarınız. Bunlara ek olarak birkaç tane daha detay bilgi istiyor. Ben bunları açıklamalar kısmına bırakacağım internet sitesine. Orada sürekli güncelleniyor. Oradan takip edebilirsiniz. Şili, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istemiyor. İlk 3 ay boyunca dilediğiniz gibi konaklayıp seyahatinize devam edebilirsiniz. 3 ay sonunda bir 3 ay daha ilave ek süre tanıyor. Yani toplamda 6 aylık bir süreniz olmuş oluyor Şili'yi keşfetmek için. Şimdi gelelim Şili hakkında kısa bilgilere. Şili'nin başkenti Santiago, resmi dili İspanyolca, para birimi ise Şili pesosu. Günümüzde 1 dolar yaklaşık 1000 Şili pesosu yapmakta. Şimdi de Şili'nin coğrafi bilgileri hakkında kısaca konuşalım. Şili'nin yüz ölçümü yaklaşık olarak 756 bin kilometredir. Günümüzde ise 21-22 milyon insan yaşamaktadır. Şili'nin komşuları batıda Pasifik Okyanusu, kuzeyde Peru, kuzeydoğuda Bolivya, doğuda Ant Dağları ile beraber Arjantin'dir. Şili o kadar uzun bir ülke ki kuzeyden güneye ortalama 6435 kilometrelik bir sahil şeridi var. Fakat doğu ve batı arasındaki ortalama uzunluğu ise sadece 180 kilometre. Şimdi de Şili'nin tarihi hakkında kısaca bilgiler verelim. Şu an günümüzde bulunduğumuz Şili topraklarında M.Ö. 13.000 yılında insanların yaşadıklarına dair kanıtlar bulunmuş. Fakat ülkenin bilinen yakın tarihine inceleyecek olursak 1520'li yıllarda coğrafi keşifler sırasında Ferdinand Magellan kendi ismini vermiş olduğu Magellan Boğazı'nı keşfediyor. Bu boğaz şu an günümüzde Şili'nin Punta Arenas şehrinde bulunmaktadır. Daha sonra 1530'lu yılların sonlarına doğru daha öncesinde Peru'yu keşfeden İspanyollar altın ve gümüş bulma ümidiyle Şili'nin kuzeyine doğru yolculuk yapıyorlar. Fakat bu yolculuk sonrasında Atakama çölünde birçoğu kayboluyor, ölüyor. Geri kalanları ise Şili'nin yerlileri tarafından geri püskürtülüyor. Ta ki 1541 yılında Pedro de Valdivia bulunduğumuz noktaya gelip Santiago şehrini kurana dek. Pedro de Valdivia şehri kurduktan sonra artık o ilk kalan yerlileri, İnkalıları vesaire bertaraf ediyorlar, etkisiz hale getiriyorlar. Sadece Mapuche ismini verdikleri yerel halka hiçbir şekilde bir şey yapamıyorlar, onları etkisiz hale getiremiyorlar. Bu Mapuche'ler de Santiago'dan ülkenin güneyine kadar olan kısımda yaşıyor. Diğer yerliler, İnkalar, ülkenin kuzeyinden şu an bulunduğumuz Santiago'ya kadar yaşayan yerliler. Daha sonra Şili'de çok fazla altın ve gümüş bulunamadığı için İspanya Krallığı tarafından arka plana atılan bir sömürge ülkesi olmuş. Fakat yine de kolonileşme hızlıca burada da devam etmiş. Ta ki 1800'lü yıllarda çok değerli bakır, lityum ve mineral yatakları bulunana kadar, bunlar bulunduktan sonra çok hızlı bir şekilde Şili'nin büyümesi ivme kazanmış. 1810 yılında Şili Cuntası kuruluyor. 1818 yılında ise Şili İspanya Krallığından bağımsızlığını ilan ediyor. 1844 yılında ise Şili'nin bağımsızlığını tüm dünya kabul etmiş oluyor. 1880 yılına gelindiğinde ilk bertaraf edemedikleri bu Mapuche'lerin büyük bir çoğunluğu etkisiz hale getirilmiş oluyor. Fakat günümüzde bile hala az da olsa Mapuche'lerin soyundan kalan insanlar
ülkenin özellikle güney kısımlarında yaşamakta, yaşamlarını sürdürmekte. 1879 ve 1883 yılları arasında ise Şili, Peru ve Bolivya ile Pasifik savaşlarına giriyor. Bu savaşlar sonucunda galip gelerek şu andaki topraklarını elde etmiş oluyor. Şimdi de Şili'nin yakın siyasi tarihine gelelim. 1960'lı ve 70'li yıllarda tıpkı bizim ülkemizde olduğu gibi burada da sağ-sol çatışmaları çok fazla yaşanmış. Demokratik yollarla başa gelen Salvador Allende hükümeti ne yazık ki 1973 yılında yapılan askeri darbeyle yerini asker kökenli Augusto Pinochet'e bırakmak zorunda kalmış. Pinochet ise ülkeyi 1973 yılından 1990 yılına kadar sağ merkezli diktatörlükle yönetmiş. Ta ki 1988 yılında yapılan referandumla 1990 yılında o da kendi hükümetini sol hükümetlere, sol koalisyonlara bırakmak mecburiyetinde kalmış. 1990'dan 2010 yılına kadar da bu sol koalisyonlar ülkeyi yönetmiş. Günümüzde ise Şili Cumhuriyeti'nin devlet başkanı Gabriel Boric'tir. Kendisi 19 Aralık 2021 tarihinde yapılan seçimlerde %55.6'lık bir seçimle devlet başkanı seçilmiştir. Bu oy oranı Şili tarihinde en fazla oy alan devlet başkanı olarak da tarihe geçmiştir. Aynı zamanda Gabriel Boric dünyadaki en genç ikinci devlet başkanı olarak da tarihe geçmiş bulunmaktadır. Santiago'nun en büyük caddesi Avenue Alameda. Burası da Şili Üniversitesi. Alameda Caddesi'nde yolumuza devam ediyoruz hep beraber. Bakalım bu cadde bizi nereye doğru çıkaracak? Gerçekten git bitmiyor Santiago'nun büyük caddeleri, sokakları. Tabi bunda Şili'nin başkenti ve Şili'nin en büyük şehri olmasında da büyük bir payı var. Hava bugün gayet güzel. Yaklaşık bir 18-20 derece. Burada çok güzel bir cadde varmış. Şöyle yukarıda birbirine bağlanmış iki bina. Ne diyorduk? Hava bugün çok güzel. Yaklaşık 20 derece. Ne sıcak ne soğuk. Tabi gece bir anda havalar soğuyor. Derece bir anda düşüyor. O yüzden dikkatli giyinmekte fayda var bu mevsimlerde. Evet, Santiago caddelerinde yürümeye devam ediyoruz. Bu caddenin ismi Plaza Baquedano'ymuş arkadaşlar. Tabii şu an çalışmalar var. Büyük ihtimalle metro çalışması. Burasını bayağı yıpratmışlar. Yaklaşık 3 yıl önce başlayan sosyal protestolar burada had safhaya ulaşmış. Şu an bile hafta sonları, cuma, cumartesi az da olsa, eskisi kadar olmasa da bu bölgede sosyal protestolar devam ediyormuş. Bakalım, umarım denk gelmeyiz o protestolara. Ah, polis. Ya no por aquí. Sí,
Polis, 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 polis. Polis, polis. Aha. Gözaltı yaptı polis şu an. Toma sıfırlatıyor geriden, şu an gözükmüyor da. Şu an öğlen saatleri, insanlar çay kahve molalarına çıkmışlar. Burada bir büs varmış eskiden ama ya yıkmışlar ya da bunu buradan devlet yetkilileri kaldırmış. Şurada çok güzel bir resto bar var. Red Pub ismi. Böyle Londra stili. Santa Lucia şurası. Caddeler sakin. Herhangi bir sorun yok. Yolumuza devam ediyoruz. Bayağı beğendim ama. Caddeleri bayağı geniş. Ana meydana bağlanan ufak ufak sokaklarla beraber çok renkli gözüküyor. Neler var neler yok hep beraber göreceğiz. Burada bir Hint restoranı var. Tabii Santiago ülkenin başkenti olduğu için aynı zamanda en büyük şehirlerinden de biri. Dolayısıyla çok çeşitli restoranlar bulmak mümkün. İşte Çin restoranından Hint restoranına, Arap mutfağından Brezilya yemeklerine kadar. Burada büyük kiliselerinden, daha doğrusu katedrallerinden biri bulunuyor. Şu an Plaza de Armas meydanındayız. Karşımızda gördüğümüz katedralin ismi Santiago Metropolitan Katedrali. Şöyle meydanın avlusuna doğru ilerleyelim. İçeride şöyle klasik Latin Amerika meydanlarından biri var. Böyle ağaçlıklı ve içeride küçük havuzu olan, çeşmesi olan. Buralar tabi birazcık tehlikeli, özellikle şu iç kısımlar.
Buraya girerken biraz dikkatli olmakta fayda var. Şu karşıda gördüğümüz beyaz bina ise Santiago Merkez Postanesi. Evet, yolumuza ilerleyelim. Yavaş yavaş. Karşımızdaki sarı bina ise Ulusal Tarih Müzesi. Santiago Belediye binasını görüyoruz arkadaşlar şu an. En soldaki gökkuşağı renklerine benzeyen bayrak İnka bayrağı, aynı zamanda Cusco'nun da bayrağı. Peru, Cusco şehrinin de bayrağı. Evet, burada ise Santiago'nun kurucusu Pedro de Valdivia'yı görüyoruz. Meşhur Pedro de Valdivia bu abimiz. Bu yerde görmüş olduğumuz anıtımsı plakada ise 1712 yılından kalma Santiago'nun kuş bakışı planı yer alıyor. Şöyle ortada akan nehri. Plaza de Armas meydanında böyle çok şık restoranlar da bulunmakta. Şu an Portal Fernandez Concha binasının giriş kısmındayız. Şöyle sandviçler var. Bu hot dog'a benziyor ama bunun ismi completo. Şili'de çok meşhur. Yani Şili'nin ulusal yemeği desek yeridir. İnsanlar gerçekten bayılarak yiyor bunu. Salud bro, gracias. ¿Te gusta? Delicioso? Ya. Ciao. Bunun hot dog'tan farkı üzerinde işte böyle küçük domates parçaları, avokado püresi ve üzerindeki şu beyaz şey mayonez. Böyle iki tanesi yaklaşık 4000 Şili pesosu. O da 4-4,5 dolar yapıyor. Yukarıda farklı bir sandviç çeşidi. Gördüğünüz gibi kuyruk var. Sağlı sollu. Burada da var. Şöyle bu arada bu sandviçlere de bayılıyorlar. Şu sandviçlere. Ama şu sağdakilerin hepsi bu completo dediğimiz sandviç. Aşağı yukarı hepsi işte 4 dolar falan. İkili. Yanında tabii kolası, içeceği falan var. Bu şekilde. Burada galeri de var. İsterseniz içerideki restoranlarda da değerlendirebilirsiniz öğünlerinizi. Birkaç tanesi kapanmış. Evet, buradan canlı canlı görebiliyoruz arkadaşlar. Bazı yerlerde 1 metrelik completo bile yapılıyormuş. Burada hemen abimiz hazırlıyor. Tabii completo'yu yemeden önce sormanız gereken çok önemli bir soru var hastası olan arkadaşlar için. İçerisindeki bulunan sosislerin birçoğu domuz ürünlerinden yapılmakta. Bir sorun yok sizin için. Yiyebilirsiniz.